Lojitüb'e hoş geldiniz. Eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız şimdi tam zamanı derim. Çünkü bugün her girişimcinin, her finansçının hatta her yöneticinin bilmesi gereken bir konunun temellerine iniyoruz. Şirket kurarken atılan o ilk adıma odaklanacağız. Şirket türü seçimi. Bu konu genelde böyle sıkıcı bir yasal zorunluluk gibi görülür. Hani bir an önce aradan çıksın diye bakılır ama durum aslında tam tersi. Değil mi? Kesinlikle. Bu işinizin DNA'sını yani karakterini ve gelecekte anlatacağı hikayeyi belirleyen ilk ve en önemli stratejik karar. Kesinlikle katılıyorum. Bugün aslında bir şirketin sadece ne yaptığına değil, kim olduğuna bakacağız. Yani seçeceğiniz yasal yapı, dünyaya anlattığınız bir hikaye. Peki sizin hikayeniz hangisi olacak? Kontrolü asla elden bırakmayan bir aile destanı mı? Ya da Silikon Vadisi'ni hedefleyen bir büyüme öyküsü mü? Veya belki de ortak faydayı hedefleyen bir dayanışma manifestosu mu? O zaman başlayalım. En temelden girelim konuya. Bir işe başlarken önümüzdeki iki ana yol, iki farklı felsefe nedir? En temel ayrım aslında şu soruda yatıyor. İşletme siz misiniz yoksa işletme sizden ayrı kendi başına hukuki bir kişi mi? İşte bu şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri arasındaki temel farkı oluşturuyor. Şahıs şirketlerinde işletme ile siz hukuken tek bir varlıksınız. Yani arada bir duvar yok. Yani diyelim ki bir kafe açtım ve maalesef işler kötü gitti, battı. Borçları ödemek için alacaklılar sadece kafedeki masaları, sandalyeleri değil, benim kişisel banka hesabıma, evime, arabama da el koyabilirler. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak bu. Risk de, kazanç da tamamen size ait. Sermaye şirketlerinde ise durum tamamen farklı. Orada bir kalkan mı var? Taahhüt ettiğiniz sermaye kadardır. Bu kalkan en önemli detay o zaman. Yani kişisel varlıkların güvende kalıyor, risk şirketin duvarları içinde hapsoluyor. Aynen. Peki Türkiye'de en çok karşılaştığımız o iki yapıya gelelim. Yolda yürürken tabelalarda sürekli gördüğümüz LTD ve AŞ. İkisi de birer sermaye şirketi, yani ikisinde de o bahsettiğiniz kalkan var. Ama aralarındaki fark ne? Birini seçmek, diğerini seçmemek ne anlama geliyor? Bu ikisini iki farklı araç gibi düşünebiliriz. İkisi de sizi bir yere götürür ama tasarımları ve amaçları bambaşka. Limited şirketi yani LTD'yi şey gibi düşünelim. Sağlam duvarları olan, kimin girip çıkacağına tamamen sizin karar verdiğiniz bir kale gibi. Kale. Evet, bir kale. Türkiye'deki şirketlerin %80'inden fazlası bu yapıda. Ne der? Çünkü KOBİ'ler, aile işletmeleri ve ortak sayısı az olan girişimler için mükemmel bir kontrol mekanizması sunuyor. O kale benzetmesi ilginç. Duvarlarını nasıl bu kadar sağlam kılıyor peki? Şimdi en az 10 bin lira gibi oldukça makul bir sermaye ile kurulabilmesi ve 50 ortağa kadar çıkabilmesi esneklik sağlıyor. Ama asıl kale duvarı şu, hisse devri zordur. Yani bir ortağın şirketteki payını satıp gitmesi için genellikle diğer tüm ortakların noterden onay vermesi gerekir. Bu, kalenin kapılarını sıkı sıkıya kapalı tutmanızı sağlıyor. İstemediğiniz biri, bir yabancı, hatta bir rakit, ortağınızın hissesini alıp kalenin içine öyle kolayca giremez. Anladım. Diyelim ki 3 arkadaş bir yazılım şirketi kurduk. 2 yıl sonra ortaklardan biri ayrılmak istedi. Ama biz onun hissesini tanımadığımız bir yatırımcıya satmasını istemiyoruz. İşte LTD'nin bu zor hisse devri kuralı bizi koruyor, değil mi? Şirketin kontrolü kurucu ekipte kalıyor. Mükemmel bir özet. Yani bu aslında bir dezavantaj değil, bir sigorta poliçesi gibi. O zorluk aslında bir koruma mekanizmasıdır. Peki ya anonim şirket, yani AŞ, o bir kale değil, o bir roket gemisi. Roket gemisi. Evet, tasarım amacı en başından belli. Hızla büyümek, dışarıdan yakıt yani yatırım almak ve çok yükseklere çıkmak. Bu benzetme de güçlü. Yakıtı nasıl alıyor bu gemi? Öncelikle oyuna giriş bedeli daha yüksek. 1 Ocak 2024'ten itibaren en az sermaye 250 bin TL'ye çıkarıldı. Bu rakam sadece bir formalite değil, aynı zamanda piyasaya biz bu işe ciddi bir kaynak ayırdık, büyük hedeflerimiz var mesajı veren bir kartvizittir. Doğru. Ama asıl olay şu, AŞ'nin sermayesi paylara yani hisselere bölünmüştür. Yani bu şirketin sahipliğini küçük, alınıp satılabilir parçalara bölmek anlamına mı geliyor? Bir elmayı binlerce dilime ayırıp o dilimleri satabilmek gibi.
Aynen öyle. O elma benzetmesi çok doğru. Ve o dilimleri yani hisseleri satmak çok kolaydır. Notere gidersiniz, satarsınız, kimseye sormanız, diğer ortaklardan izin almanız gerekmez. Vay canına. İşte bu basitlik yatırımcıların en sevdiği şeydir. Bir melek yatırımcı veya bir risk sermayesi fonu bir şirkete milyonlarca dolar yatırırken yarın o hisseleri kolayca satıp çıkabileceğini bilmek ister. LTD'nin o kapalı kapı politikasıyla uğraşmak istemezler. Bu harika bir özet ama şu da aklıma takılıyor. Bu kadar kolay hisse devri, roket gemisinin kontrolünü kaybetme riskini de beraberinde getirmiyor mu? Yani kurucu olarak bir sabah uyandığınızda şirketin çoğunluk hissesinin hiç tanımadığınız insanların eline geçtiğini görebilirsiniz. Vizyonun sulanması riski yok mu? İşte bu. AŞ olmanın en büyük stratejik bedelidir. Hızlı büyüme ve yatırım alma gücünü, kontrolün bir kısmını devretme riskiyle takas edersiniz. Düşünün, Trendyol, Getir, bu milyar dolarlık şirketlerin hepsi birer AŞ'dir. Tabii ki. Çünkü bu yapı olmadan o devasa yatırımları alamazlardı. Ama kurucularının şirketteki payları artık çok daha küçük. Seçim sizin. %100'üne sahip olduğunuz bir kale mi, yoksa %10'una sahip olduğunuz bir roket gemisi mi? Anlaşıldı. Şimdiye kadar konuştuğumuz modeller, yani kale ve roket gemisi, tüm ortakların gemide benzer rollerde olduğunu varsayıyor. Ama gerçek hayatta çoğu zaman bir kaptan, bir de yolcu vardır. Biri gemiyi yüzdürür, diğeri ise yolculuğu finanse eder. Ticaret hukuku bu senaryo içinde bir çözüm bulmuş mu? Hem de çok zarif bir çözüm bulmuş. Komandit şirketler. Bu yapı tam da anlattığınız senaryo için tasarlanmış. İki farklı türde ortağı barındırmasıyla benzersizdir. Biri direksiyonda, diğeri arka koltukta. Kimdir bu direksiyondaki ve arka koltuktaki ortaklar? Direksiyondaki kişiye komandite ortak diyoruz. Bu kişi, şirketi yöneten, işin beyni, tüm kararları alan kişi. Ancak bu gücün ağır bir bedeli var. Şirketin borçlarına karşı sorumluluğu sınırsızdır. Yani şahıs şirketindeki gibi. Evet, aynı onun gibi. Tüm kişisel mal varlığıyla risk alır. Gemi batarsa faturayı ilk o öder. Anladım. Yani tüm operasyonel gücü alıyor ama karşılığında o yasal kalkandan feragat ediyor. Peki ya arka koltuktaki yolcu? O da komanditer ortak. Bu ortak, benim harika bir fikrim yok ama param var. Senin fikrine ve yeteneğine güveniyorum, sana sermaye sağlıyorum diyen yatırımcıdır. Hı hı. Şirket yönetimine zerre kadar karışamaz, sadece parasını koyar ve en önemlisi sorumluluğu da tam olarak koyduğu o sermaye ile sınırlıdır. 100 bin lira mı koydu, şirket batsa bile en fazla kaybedeceği o 100 bin liradır. Kişisel mal varlığı tamamen güvendedir. Bu model yeteneği olan ama sermayesi olmayan bir girişimciyle, parası olan ama operasyonla uğraşmak istemeyen bir yatırımcıyı bir araya getiren mükemmel bir köprü o zaman. Kesinlikle. Bir de amacı sadece kâr etmek olmayan, felsefesi tamamen farklı yapılar var, kooperatifler. Burada amaç bir kişinin kârını maksimize etmek değil, tüm ortakların ortak ekonomik çıkarlarını ve dayanışmasını sağlamaktır. Amaç bireysel değil, kolektif faydadır. Lojistik okuyan dinleyicilerimiz için bu konu özellikle önemli. Türkiye'deki en büyük nakliye filolarından bazıları aslında tek bir zengin iş adamına değil, yüzlerce kamyon şoförünün bir araya gelip kurduğu dev taşımacılık kooperatiflerine aittir. Evet, bu harika bir örnek. O kamyon şoförlerinden her biri tek başına büyük bir fabrikanın taşıma ihalesini alamaz. Ama bir kooperatif çatısı altında birleştiklerinde yüzlerce tırnik bir filoya sahip dev bir lojistik gücüne dönüşürler. Pazarlık güçleri artıyor. Aynen. Pazarlık güçleri artar, maliyetleri düşer. Bireysel kârdan çok kolektif bir güç yaratarak herkesin daha fazla kazanmasını sağlarlar. Tarım satış kooperatifleri de aynı mantıkla çalışır. Türkiye'deki bu yapılar aslında hep kontrol ve esneklik arasındaki o hassas dengeyi bulmaya çalışıyor. Bu felsefenin ne kadar farklı şekillerde yorumlanabildiğini görmek için bu iki ilkeyi alıp bambaşka uçlara taşıyan Amerikan modeline bir bakalım mı? Orada hukuk size soruyor gibi. Mutlak esneklik mi istiyorsun yoksa mutlak öngörülebilirlik mi? Çok doğru bir nokta. Amerika'da bizim LTD'ye benzeyen ama çok daha esnek olan bir yapı var. LLC, yani Limited Liability Company. Türkçesi Limited Sorumlu Şirket.
Bu yapı, şahıs şirketinin basitliği ile sermaye şirketinin o yasal kalkanını birleştiren bir hibrit model. Nasıl bir hibrit bu? Onu bu kadar popüler yapan ne? LLC'ler vergilendirme konusunda inanılmaz bir esneklik sunar. İsterseniz bir şahıs şirketi gibi vergilendirilmeyi seçebilirsiniz. Böylece şirket ayrı, siz ayrı vergi ödemezsiniz. Buna pass-through taxation diyorlar. Ya da isterseniz büyük bir şirket gibi, yani C Corp gibi vergilendirilmeyi seçebilirsiniz. Yönetim yapısı da çok esnek. Ortaklar kendi aralarında anlaşıp istedikleri gibi bir yönetim şekli belirleyebilirler. Bu yüzden Amerika'da küçük işletmelerin, freelancerların, danışmanların neredeyse tamamı LLC kurar. Az bürokrasi, maksimum esneklik ve yasal kalkan. Yani bizim LTD'nin daha basit ve esnek bir versiyonu gibi. Peki ya roket gemileri? Silikon Vadisi'ndeki 10 milyar dolarlık startuplar ne kuruyor? Onların neredeyse istisnasız tamamı bir C Corporation, yani C Corp kurar. C Corp, bizim AŞ'nin Amerikan versiyonudur ve tek bir amaç için tasarlanmıştır: yatırım almak ve halka arz olmak. Anladım. Hisse yapıları çok çeşitlidir. Yatırımcılara farklı türde hisseler sunabilirler. Vergilendirmesi ayrıdır. Şirket kendi vergisini öder. Bir startup, risk sermayesi fonunun kapısını çaldığında yatırımcılar masada bir C Corp görmek ister. Çünkü sistem buna göre tasarlanmıştır. LLC ile giderseniz sizi ciddiye bile almazlar. Ne kadar ilginç. Yani orada da seçim tamamen stratejik. Eğer kendi yağında kavrulacak, kontrollü büyüyecek bir iş kuruyorsan LLC ama hedefin devasa bir yatırım alıp oyunu değiştirmekse tek seçeneğin C Corp. Hikayen en başta belli oluyor. Tamamen öyle. Seçtiğiniz yapı sadece bir yasal statü değil, aynı zamanda hedeflerinizi ve vizyonunuzu anlatan bir niyet beyanıdır. Gördüğünüz gibi bir şirket türü seçmek sıkıcı bir yasal formalite değil, işinizin DNA'sını belirleyen bir strateji hamlesi. Oynayacağınız oyunu, alacağınız riski ve büyüme potansiyelinizi en baştan tanımlıyor. Ve bu seçim, ben kimim ve nereye gitmek istiyorum sorusunun ticari dildeki cevabıdır aslında. Ani manevralar yapabilen küçük ve esnek bir tekne mi olacaksınız, yoksa okyanusları aşacak, dışarıdan yakıt alabilen dev bir roket gemisi mi inşa edeceksiniz? Riski tek başınıza mı alacaksınız, yoksa sorumluluğu ve kazancı başkalarıyla paylaşacak mısınız? Tüm bu soruların cevabı en başta seçeceğiniz o yapıda gizli. Bu da akıllara son ve en önemli soruyu getiriyor. Bir şirket yapısı sadece mal varlığını korumak veya vergi planlaması yapmak için kullanılan teknik bir araç değildir. O bir manifestodur. Bir manifesto. Evet, ortaklarınıza, yatırımcılarınıza, müşterilerinize ve tüm dünyaya nasıl bir yolculuğa çıkmayı planladığınızı anlatır. Çok güçlü bir kapanış noktası. O halde bu bölümü dinleyen herkesin kendisine şu soruyu sormasını isterim. Yarın bir iş kuracak olsaydınız sadece kağıt üzerinde en mantıklı olan değil, sizin gerçek hedeflerinizi, değerlerinizi ve tutkunuzu en iyi yansıtan yapı hangisi olurdu? Bir kooperatifin dayanışmacı ruhuyla kolektif bir güç mü yaratmak istersiniz? Bir anonim şirketin büyüme hırsıyla zirveye mi oynamak? Yoksa bir limited şirketin sağlam kalesinde güvendiğiniz insanlarla kontrollü ve emin adımlarla mı ilerlemek? Gerçek strateji bu sorunun dürüst cevabında yatıyor.